Ben hiç bunları sökmeyi sevmiyorum abi, biliyor musun abi? Niye? Kırılıyorlar. Öyle? Biz sanayiciyiz güzelim, senin üstün beyaz. Mercedes motoru 2010 Mercedes'in çekik Renault motoru. Turboyu değişmişler de gene aynı olay varmış. Normal. R9 MA 500 motor. Evet Yani 1.6 1.5 DC'yi. 1.6 DC. He, hiç sevmiyorum ya. Renault'u hiç sevmiyorum. ya. C200'de Mercedes. Allah cezasını ver. Herkese selamlar. Bugün Volkswagen Jetta'mız var. Bir adet 1.4 TSI benzinli. Aracımızda kavrama, volan değişimleri var. Full ayarlarını önceden ayarladık ama aracımızın kartında da sorun vardı. Bu sorunun temel sebebini sizlere bahsedeyim. Orijinal çıkan tüpünde gevşeme olduğunu gördük ve O-ringinin bu şekilde kopuk olduğunu tespit ettik. Ardından bunun yanmasının, kartın yanmasının temel sebebi bu O-ring yırtık olduğu için sürekli basınç üreten motorumuz maalesef arkadaşlar karta zarar verebiliyor. Bu araçta olduğu gibi. Biz de burada artık bu kartın bir önemi kalmadı. Çünkü işlevini yitirdi. Burada bu kartımızı takıp, tabii ki bunun programlama ve kodlaması önemli. Yoksa ezbere takıp aracı yürütemezsiniz. Artı ileride herhangi bir sorun yaşamamak adına böyle güçlendirilmiş basınç tüplerimizi takıyoruz. Piyasada çokça sahte ürün var ve şikayet geliyor. Usta taktırdım, şöyle oldu, böyle oldu, sorun yaşadık gibisinden. O yüzden güvendiğiniz markalara, güvendiğiniz ustalara bu işlemi yaptırın. Ve altını çiziyorum. Araç bu şekilde kalkıkken hiçbir zaman arkadaşlar mekatroniğinizin tüpünü değiştirmeyin. Bu mekatroniğin en sağlıklı olanı bakımları yapılarak dışarıda yapılan şeklidir. Tüpümüzü de uygulayacağız. Şanzıman yağımız değişecek. Mekatronik yağımız değişecek. Hemen şu kısma gel. Çatalların birini taktık. Eski tip kavrama olduğu için arkadaşlar, eski tip kavramalarda en önemli detaylardan biri de, ben yine buna da değineyim usta. Şöyle gel, yaklaş. 2 tane aparatımız var arkadaşlar. Bakın. Şurada bir tane gördüğünüz ikili grup, burada gördüğünüz ikili grup. Eski tip kavramayı bunlardan herhangi biriyle ayarlamanız lazım. Yeni nesili de bunlardan biriyle ayarlamanız lazım. İçine yazmıştım, eski diye yazıyor. Biz bunları ayarladık. Mekatroniğe bakarken pul ayarlarımızda şöyle derinlik ölçüsü alınarak yapıldı. Kullanacağımız K1 ve K2 pulları bunlar. Bakın kutunun içinden bu şekilde tamamen komple çıkan ürünler var. K1 ve K2'nin ayarlarını kesinlikle yeni pullarla yapıyoruz. Yeni sekmanları çıkıyor. Priz direkt rulmanı. Volant gördüğünüz gibi değişikliğe uğradı. 132 diş olduğu için maalesef biraz pahalı çıkıyor eski tiplerde. Orta priz direkt rulmanını da değiştirmeyi unutmayın. Değindiğim nokta şu, bunda aparatı var. Birazdan değiştireceğiz. Kavrama setinin içerisinden çıkıyor. Dediğim gibi bu gıy 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 ses yaparız. Aracımız soğukken ilk kalkışlarda bak burası tam. Bunun rulmanı da bu arkadaşlar. İçinden yeni çıkıyor. Bu buranın. Bak ne dedi? Yağ verdi. Yenisi yağlı. Bu kuruyor zamanla. Bilya deform oluyor. Bu arada bu ilk D'ye taktığınızda kalkış esnasında gıyık gıyık duyacaksınız bunun sesini. Onun için bu rulmanı her zaman paketimizin içerisine zaten var. Var diye kaldırıp atmıyoruz. Eskiyi atıyoruz. Yeniyi montaj ediyoruz. Olay bu. Mekatroniğe tekrar geçtik. Öncelikle 3 tane civatayı sökelim. Tabii bakın burada O-ringlerine dikkat etmemiz lazım. Yeşil O-ring'ti. Bunda kahverengi. Altının da O-ringi var. Şu gösterelim usta. Unutmayalım. Sıkıntı yaşayabiliriz bastığı noktada. 3 tane de civatasını cırcır yardımıyla sıkmanız lazım. Sökerken tabanca kullandık ama bunları 40-45 Newton'da sıkmanız yeterli oluyor. Oturduğunu gördük. Yerine getirirken de O-ringin hiçbir şekilde oynamış olmaması şart. Ardından civatalarımız, bir cırcır alalım bana. Öncelikli olarak hızlı bir şekilde tornavidayla sıkıyoruz. Ve ardından 40-45 Newton'a sıkmamız yeter. Burada değineceğim noktalardan biri de kesinlikle kartımızın Romanya üretimi olması lazım. Çinlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü ileride çok büyük sorunlar yaşayacaksınız. O-ringimize bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bunlarda arkadaşlar vites geçişlerinde özellikle gecikmeler olabiliyor DSG'de. Bunu tamamen ortadan kaldırıyoruz.
Tüpte gevşemeyi ortadan kaldırarak karta zarar vermeyi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Yani DSG'yi tamamen güçlendirip sorunlarını ortadan kaldırmış oluyoruz. Artı zaten kullanıcılar bilir ki şöyle bir durum var. Aracınız mesela ilk sabah çalıştırdınız. Gıy gıy sesi yapıyorsa orulman dedik. Kavrama 5-10 saniye sonra yürümeye başlıyorsa, geri kaçırmalar, titremeler başlıyorsa bunlara da çözüm odaklı olmamız lazım. Mekatronik'in de dediğim gibi dışarıda uygulanması gerekiyor. Bunu da bayağı 240 Newton'a kadar bayağı sıkılma derecesi var. Bunu da belirteyim. Aman öyle ne diyeyim sana, ustane bir ara olmuştu ya, neydi, yarı otomatikte, ne diyeyim sana, öyle bir anda sökmeyin, dükkanda var ya mermi gibi gezer. Burada da değinelim. Güzel noktaya değindi ustamız. Öncelikli olarak basıncı da düşürmemiz lazım. Şurada da tornaya gitti şanzıman biraz önce. Bakın içi yapıldı. Cıvata kırılmıştı. Yenisini, orijinalini de getirdik arkadaşlar. Bu kapağı direkt kapatacağız. Eğer contasında sıkıntı varsa contasını değiştirin. Sıvı conta kesinlikle buradan kaçıracaktır. Böyle de bir uyarı yapmış olalım. Yapmış olalım. Cıvatalarımızı üstüne tutturuyoruz. Bazı noktalarda saplama tarzı, diğerleri tors tarzı arkadaşlar. Mesela buraya takmayacağız. Bura direkt şanzıman gövdesine sıkılıyor. Düşük derecedeyiz. 1 numaralı kademe. Mekatroniğimizi ters çevirip kartın montajını gerçekleştireceğiz. Tabii unutulmaması gereken bir nokta var. O-ringimiz nerede? Tabii kontrol önemli ama sıkıntı görünmüyor. Ya genelde sıkıntı çok fazla çıkmıyor bu O-ringde ama unutursak sıkıntı yaşarız. Kartı takarken de şu pistonların hepsinin içe gömük olması lazım. Kart geliyor. Kartı oturttuk. Siyah cıvataları mevcut. Şöyle cıvatalardan bahsediyorum. Hepsini tabii ki elle tutturuyoruz. Diş kapma gibi olayların olmaması lazım. Bu çatal pozisyonlarının boş konumda olması lazım arkadaşlar. Şöyle boşta hepsi. Burayı da 2,5 santime ayarlayacağız. Bunun için kolay bir yol var. Şöyle 12 lokmanın 13-12 lokmanın boyutunu da ayarlayabiliriz. Veya kumpas yardımıyla da ölçebiliriz. Şöyle bakıyoruz. 2,5'a ayarlıyoruz. Contanın bastığı yüzeylerin de temiz olması şart. Bu noktada bez ile yapıyoruz temizliklerimizi. Çünkü burada topraklar var. Bir de tornacıdan geldiği için şu bölüm yaptırırken arkadaşlar içine talaş çıkmaması lazım. Bakın talaşlar var. Buraları komple bezle kapattıktan sonra torna işlemini gerçekleştirdim. Artı bir tane de şu cıvata kendinin değil kırıldı. Ve bundan dolayı orijinal bir tane çıkma bulduk. Takarken şöyle üstündeyken burada bir aparat oluyor. Biz hemen elimizle kavrama takılı olmadığı için direkt geçireceğiz. Burada önemli nokta dediğim gibi şu çatallarda. Çatalları ustamız tekrar kontrol ediyor boşluklarına. Boş konumda olması lazım. Aha dönüyor. Aha döndü. Şu geri büyük ihtimalle. Evet şimdi ayarlamalar tamam. Otururken herhangi bir şekilde kasıntıya binmemesi lazım. Hiçbir zorluk yaşamamanız gerekiyor. Bakalım öyle oturdu bile. Evet. Dediğim gibi basit bir şekilde kendiliğinden oturuyor. Bak burada kırılan cıvatayı da göstereyim. Uzundu bu. Tekrar cıvataları hepsini elimizle tutturuyoruz. Alüminyum cıvatalar usta. Sıkıntılı cıvatalar. Kırıldığını bile anlayamıyorsun. Ha bir ara benim başıma geldi. Tabii kısa cıvatalar da var en altta. Bazıları uzun, bazıları kısa. Bakın burada kısa cıvatayı yerine taktık. Tutturduk. Hemen şurada da bir kısa cıvatamız var. Bunu da koyduk ve tutturuyoruz. Tekrar çatalımızı takıyoruz. Alttaki çatal cıvatalı sabit olduğu için
Bu da şuradan her iki nokta pistonlara basması gerekiyor. Zaten basıyordu. Derinlik ölçüsünü de elektronik kumpas yardımıyla aldık. Alttaki şu plastiği değiştirmeyi unutmuyoruz. Şurada plastik var. Şöyle tamam gördük usta. Eski tip olduğu için diğerlerinden farklı. Yeni nesilde sadece topuz. Baran ustamız ayarladı. Bakalım doğru ayarlamış mı? Pullarını takıyor. Önce burayı takıyoruz. Burası K2'nin. Hayır. Ha işte K1'in. Tamam. Burası da K2'nin ince pulu. O 1.60'tı. Diğeri kaçtı? 90. 1.60'a 1'di herhalde. Neyse sonra değiniriz. Evet arkadaşlar. Şimdi Yazmıştım onu ben. rulmanımızı koyuyoruz. Şimdi kavramayı takıyorum abi. Tak tak. Bakın burada da değerler ustamız gösterdi. Şimdi kavramanın altında kurma yayları da var. Kurma yaylarının da kontrol edilmesi lazım ama yeni de sıkıntı olmaz. Düşer, sıkıntı yaşar, darbe alır, sorun yaşar. Şuradaki tolerans değerlerini de derinlik ölçüsünden sonra dikkate almamız lazım. K1'de değişikliğimiz olurken K2'de herhangi bir değişiklik yapmadık. Altını çizmiş olayım. Burada yine devam ediyoruz. Aparat basması gerektiği için çevre cıvatalarının olduğu noktalara tutturma işlemini gerçekleştiriyoruz. Geldiğini gördük. Bastığında gördük. Takarken de kavramayı böyle döndürün ki takılma yaşamayınız. Ustamız zaten ayarını biliyor. Geldiği nokta zaten sekman deliğine ayarlanmış oluyor. Çok fazla asılmıyorsunuz. Bakın hala dönüyor. Ama artık yavaş yavaş zorlamaya başladı. Yeterli diyoruz. Devam edelim. Burada işimiz bitti. Artık aparatı geri çıkarabiliriz. Bu kadar yeterli. Asılmaya gerek yok. Yok. Şimdi kullandığınız ürünlerin kalitesi harbiden kaliteli olması lazım. Bakın. Bunu anlatmaya gerek yok usta. Hele şu GL3 sertifikası, işte Likomoli, dünyada bir pahalı ama 10 numara arkadaşlar. Tavsiye edilir yani. Yeni açılıyor. Gördüğünüz üzere. Ya adamlar yapmış usta. Harbiden yapmışlar. Niye yapmış bunu? Recep Ustam rahatça koysun diye. Adamlar yapmış. Kaliteli ürünler kullandığımız zaman da başımız ağrımıyor. Mümkün değil abi. Ucuz etin yahnisi olmuyor. Kalitesiz yağ da burada dişleri, rulmanları bozuyor zamanla. Yağlamayı düzgün yapamıyor. Likomoli dedik, kavrama yeni. Tolerans değerlerini biz sentille baktık. Kompresörle diğer videolarda değindik. 60, 65 gayet tatlı giriyor. Bizim istediğimiz değerlerde bu olduğu için en son göbeğini taktık, sekmanını taktık. Biraz havaya kaldırdık kavramayı, sekmanı sıkıştırdık, olayı bitirdik. İlk şanzıman yağı doldu. 2. litreye geliyor. 1.9 2 litre arası bir şanzıman yağ kapasitemiz var. Biz ikinciyi de dolduracağız. Artı mekatroniğimizin yağı da değişiyor. Yeşil olması gerekiyor. Buradan bazen kırmızı ATF'ler de çıkardığımız oldu. Bu yüzden DSG'ye sahip, bilgiye sahip kişilere yaptırırsanız ileride sorun çıkmaz. Bunların iç rulmanları da bazen dağılabiliyor. Uğultu sesi gelebiliyor. Bu araçta öyle bir sorunumuz olmadığı için o tarz videolarda kanalda mevcut, izleyebilirsiniz. 2 litre şanzıman yağımızı da sizle beraber doldurduk. Evet, şu an burada da mekatronik yağımız. Şöyle göstereyim ne olduğunu. Şöyle 0.9 litre alır. Kapasitesi 1.5 litre. Yani komple 1.5 koyarsanız yollarda dediğim gibi her zaman yeşil yeşil yağlar görürsünüz. Sonra nereden akıyor dersiniz. O yüzden 0.9 1 litre koyuyorsunuz. Bu bidonu koymanız yeterli olacaktır. Buradan da yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Volantımız da yeni arkadaşlar. Rulmanımızı da değiştirdik. Şimdi bindireceğiz. Şanzıman burada. Baran da orada. Ve yavaş yavaş. O kadar boyun. Baran öyle bir delikanlı ki usta. Arabaya kadar taşıdı bu şanzımanı ya. Anası görmesin bu videoları. Bunu buraya çalıştırma.
Dur lan düşüreceğim dur lan. Dur. Gel usta gel. Şimdi bindirip devam ediyoruz. Hatta kaldırırken de biraz görüntü alalım usta. Buraya bakıyorsun. Alıyorum. Şarjdan gitmeyecek hiç koyacak. Bindirdik, basit bir şekilde geçti. Harbiden hayatımıza indirdiğimiz en kolay bindirdiğimiz en kolay şans bundan bu olabilir. Seyirler kolay oluyor zaten. Priz He. direkte dişli yok ya. Ondan Diğer da manueller çok zorluyorlar abi. benzinli Opel. Abo ölüm. Şimdi şanzıman soketimizi taktık, mekatroniğin soketini. Ardından oksijen sensörlerinin montajı var. Şöyle bir adet somunu cıvatası mevcut. Bunu da sabitlemiş olduk. Oksijen sensörleri mekatroniğin üstüne montaj yapılıyor. Onluk cıvatalarını da sıktık. Çevre cıvatası. Gel aç. Arka çevreleri de tutturmuştuk. Üstten kulağımız var, alttan da kulağımız var. Aracımızı indiriyoruz. Üstten şanzıman bağlantısını yaptıktan sonra motor olması gereken konuma alacağız. Ve buradan da aparatımızı çıkaracağız. 16 yarım. O ne? 16 yarım. Yani Öyle 16 yarım yani. bağlantı ayağımız, üstüne de motor kulağımız takılacak. Şimdi sana bir soru. Buradan bir şey sökmüştük. Evet, buradan bir şey sökmüştük. Hadi. 13'lük bir tane somun. Nereye geliyor? Nereye geliyor? Dur, o somun. Mesele orada. Doğru, harbi mesele orada. O kulağa gelmiyor. Yok, kulağa geliyor buna. Kulağa gelmese sormam değil mi? Doğru diyor. Zaten kablosu sıkılacak. Onu ben de biliyorum. Biliyormuş. Ya abi yok. Onu ben de biliyorum. Aslan bana soruyor nereye sıkacağız diyor. Al o zaman hangisini? Hadi şimdi Hadi. biliyordun Test ya. göreyim. Bakalım doğru noktayı atacak mısın Baran? Doğru noktayı buldu. Söktüğüm civatayı bilmiyor muyum abi Hadi ben tak. Allah aşkına? Yerini tak tabanca getir çabuk onu. Tamam. Ben AK Parti'nin karşısında kim olursa Abi siyaset yapmayalım burada. Siyaset yok. İşimize gücümüze bakalım Geç abi. motoru git evlat. Tamam usta. Gittiğin yere dikkat ediyorsun, kırmıyorsun bir yeri. Şundan git hadi. Dur anıları canlandıralım bir. Orada kaç tane daha? Şu ikiyi sökerken ne demiştin? İkiyi sökerken. Yavaş sök düşer motor. Yo. Ne demiştin lan? Bunları ayrı koy. Arif abin gibi karıştırıp da yalama etme orayı dedim. He. Al prenses. Ne prenses usta? Allah'ın garsisiyız biz. Şasemizi de taktık. Şase önemli. Buradan arkadaşlar eksi kutup başından motora, kabortaya şasemizi vermiş olduk. İç civatayı unutmuyoruz. Şöyle içinde de civata var. Bakın ana civata. Bu marşı sökmeden çevreyi sökeriz usta. Sonra çıkmaz şanzıman. Evet. Geçen de beni bir arkadaş aradı. Opel Combo. Onların da bu içeride marş vidasının vidası. Marş arkadan geldiği için civatayı buradan tak. Abi ben onu sökerken içine düşürdüm. Arabayı sana göndereyim. Şanzımanı sök içindekini al. Düşürdüğün gibi al dedim bana ne. Usta mafsanı nereye koydun? Bu arkadaş ne iş yapıyor usta? O arkadaş da bu işten yapıyor. Tamir. Tamam. Devam. Evet burada da bir adet aracımızın mekanik aksamına motoruna ilk hareketi veren marş motorumuzun montajı var. Evet. Kim söktü bunu? Ben. Aferin sana. Şanzımanı ben indirdim. Tabii altta da bir adet civatası var. Ardından marş motorunun diğer bir kontak ucu var usta. Bir de artı ucu mu var? Ana uç var. Ana ucu var. 2 tane ucumuz var. Şu soket. Şase değil. Elektrik. Şase takıldı. Şase zaten gövdeden alır şaseyi. Ha doğru. Anladın mı? Ana elektrik. Şu soketli kontak ucu, şu da artı.
Abi. Efendim? Neyse. Videodayız, bir şey demeyeceğim. Niye? Ne oldu ki? Boş ver. Siz dosunları hazırlayın de. Eyvallah, siz tosunları hazırlayın. Bir de ilkten acısını çıkarın, ondan sonra gelin diyeyim. Egzozu da geçirdik. 2 tane somununu alalım. Burada 2 tane somun var. Paslanmalar olduğu zaman bu somunlarda da maalesef sıkıntılar çokça kez yaşanabiliyor. Bundan dolayı sökerken pas sökücü veya arada bir arkadaşlar söküp takılsa bunlar sağlıklı olur. Ben hiç bunları sökmeyi sevmiyorum abi, biliyor musun abi? Niye? Kırılıyorlar. Yok yok. Söyle lan. Söyle. Biz sanayiciyiz güzelim, senin üstün beyaz. Nereden sokuyorsun? Şuradan. Şuradan. Nerede? Ya abi ya. Hadi. Şuradan. Nereden sokuyorsun? Oradan. Öbür türlü? Şuradan. Öbür denli yani. Çevir. Hadi. Çevir. Çevir. Çevir bir daha. Çevir yerini. Anda kullandıydık. Herhangi bir sıkıntısı var mı bu kulağımızın? Yok kullanmadık. Güzel güzel. Taş. Evet, şu an alt şanzıman kulağından sonra motoru tamamen artık olması gereken konuma almış olacağız. Ve sallantıyı da minimuma indireceğiz. Bir salla. Sallanıyor mu şu an? Çek. Peki sallanıyor. Birazdan taktığımızda da bir gösterelim. Benim abi benim şu an kızım. Üçü alalım. Güzel. Ön taraf şanzıman bağlantıları. Şu şanzımanı çek öne doğru. Tamam tuttu. Evet. Bas. Evet. Orada Tabii ufak tefek eksikleri var. Ben buradan değineyim. Müşterimiz görsün, ileride yaptırsın. Şanzıman kulağımızın biri de kopuk, sol üst kulak bilgisini vereceğiz. Bize söylenmediği için müdahale yapmıyoruz. Ancak buradan kendisi de görmüş olsun. Kulak ve rotil. Diğer rotilde sıkıntı var mı? O da patlamaya yakın gibi duruyor. Siyahlıklar kesik gibi. Zaten Yok çift abi, değişirse patlak. daha iyi. Patlak mı? patlak. Patlak. Diskimiz nasıl? Bak bakayım hemen. Abi. Fatura var mı? Abi. Şu an Eğrilik var mı? var, bir iki tane var. Bunlar. Sıkıntı yok gibi. Yok. Balata da iyi. Güzel güzel. Alt takımda çok bir sorun yok gibi duruyor. Zaten aracın full orijinal olduğunu da söylüyor. Mercedes motoru 2014 Mercedes'in çekeyim. Renault motoru. Turboyu değişmiştir de gene aynı olay varmış. Normal. R9 MA 500 motor. Evet. Yani 1.6 1.5 DC'yi. 1.6 DC. He, hiç sevmiyorum ya. Renault'u hiç sevmiyorum. ben. C200'de Mercedes. Allah cezasını ver. Solu sıkmış mıydın? Yok abi. Şimdi üst kısma geçtik. Üst kısımda Omuzun akümüzün altını takmadan önce şu an altı takılıyor ama vites halatını şöyle taktık arkadaşlar, göstereyim. Ardından akümüzün altını taktık. Çok bir fazla bir şeyimiz kalmadı. Sıkım işlemleri. Tabi ardından hava filtre kabinimizi oturtacağız yerine. Tabi turbo bağlantı kısmına kelepçenin tam oturması lazım. Şu anda da neredeyse oturdu. Araç içerisindeyiz. Akümüz şu an takılıyor.
akü, hava filtre kabini derken tabi cihazla ayarlaması var. Bu araçlarda DSG şanzımanlarda toplamda 2 aşamalı bir temel ayarımız, bir de yol sürüş adaptasyon ayarımız var. Cihazımızı bağladık arkadaşlar. Kontağımız açık vaziyette. Buradan gereken programa girip devamını getireceğim. Mekatronik'in temel ayarı da yapılması gerekiyor. Bu araç 4000'lerde, 3500'lerde kaydırmalı bir şekilde aslında vitesini atıyordu. Normal DSG 7'ler olduğu için bu biraz sıkıntı oluşturuyor tabi. Bunun test sürüşünde de sizlerle paylaşımını yapacağız. Şu an ayarlamaları yapalım. Bakın cam kendi otomatik kalkma. Bunun da adaptasyonunu yapacağım. Temel ayar da bekliyor. Motoru kranga hareket ettiriniz. Ok tuşuna basın diyor. Yani çalıştırın diyor. Şu iniyorum bir bakayım. Evet bu tamam. Aracı çalıştırıyoruz. Şimdi ışıkları söndürdük. Temel ayar aktif. Şu an düzene bindi. Biraz aptallama, zincir aptallaması var. Abi o neydi ya, böyle traktör gibi. Genelde jack sağ motorlarda zincir sıkıntısı oluşuyor. Bunda da yavaş yavaş gelmiş. Düzene bindi ama belli bir saniyeden sonra sıkıntı olmuyor. Beklemedeyiz. Müşterimizin bize bahsettiği sesi duyduk. Motor soğurken bakalım dedik. Sesimiz ön trigger zincirimizden geliyor. Zincirimizin kilometre baz olarak ömrünü doldurduğunu söyleyelim. Kronik bunlar dostlar. Tabii ki. Bunda değil, her arabada kronik abi. Ömrünü tamamladı mı değişmen gerekiyor. Ne diyor? Mekatronik uyarlama değeri sıfırlama ve temel ayar sonrası devam ediniz. Bu temel ayarımız tamam. Tabii eski tiplerde de arkadaşlar temel ayardan sonra uyarlama değerlerini sıfırlıyoruz. Yani her şey sıfırlanmış oluyor. Bundan sonraki işlemde de yol test adaptasyon işlemimiz var. Ardından bir arıza kaydedebilir temel ayar sırasında. Bu arızayı da silebiliriz. Ardından tamamen herhangi bir arızamız kalmayacak. Bir ışık yanıyor. 172.000'de herhalde parklardan veya farlardan bir tanesi yanmıyor. Şöyle göstereyim ya da led olduğu için de yanıyor olabilir. Şu an söndü bakın. Aç kapa yaptım. Çözemedim. Bu devam ederken biz de bekleyelim. Şimdi viteslerimizin geçişinde herhangi bir vuruntu, sarsıntı var mı? R'deyiz. Boştayız. Ben hiçbir şey hissetmiyorum bu arada. D'deyiz. Manueldeyiz. Sıkıntı yok. Kodlaması da yapıldı. Arkadaşlar bunu göstermedim ama temel ayardan önce kodlamasının da yapıldığını söyleyelim. Elektronik kart kodlamasını da yapmamız gerekirdi. Ardından S, D, Niğde, Rize ve geri. Herhangi bir ses de yok. Geçişlerde sıkıntı da yok. Tamam. Araç hazır. Volkswagen Jetta ile beraberdik. Test sürüşünden sonra videomuz bitecek. Evet, Jetta aracımızı test için dışarıya çıkardım. Sizlerle beraber tüm sorunları gitmiş mi? Vites atımı nasıl? Vuruntu var mı? Kasıntı var mı? Müşterimizin dediği gibi 4000 devirlerde vites atıyor mu? Hepsini içine gidip test ediyoruz. Araç içerisindeyim. Öncelikli olarak camı kapatıyorum. Her şey hazır. Olması gerektiği gibi. Aracın gazına varla yok arasında basacağım. Bu yüzden müşterimizin şikayeti gitmiş mi gitmemiş mi bakacağız. Öncelikli olarak vites geçişlerine bakalım. Bir sıkıntı var mı? Hiçbir hissiyatımız yok şu anda. D pozisyonu. Sport pozisyonu. Tekrar drive pozisyonunu aldım. Şimdi döneceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel test geçişlerimiz var. Her zaman test ettiğim alan bir üst caddeydi. Burada da seçimlerden kaynaklı bence bir yol çalışmaları, kaldırım çalışmaları başlamış arkadaşlar. O yüzden oradan giremiyoruz diyelim. 3. vitesteyiz. Devir saati gördüğünüz gibi hafif rampa çıktığımız için vitesimizi yükseltmiyor. Zaten hızımızdan da belli. Biraz gidiyoruz. Sokak arası olduğu için biraz dikkatli olmam gerekiyor.
Şöyle düşürelim iyice. Herhangi bir sıkıntı yok. Dörde geçti bile. Tabii dediğim gibi sokak araları dikkatli oluyor. Daha düz bir alana geldim. Vitesimiz bu şekilde 1'e düştü. Yavaş yavaş gidiyoruz. Dört olduk. 5 olduk bile. 6 olmuşuz. Gayet güzel geçiyor. Herhangi bir hissiyatımız da yok. 7 olduk arkadaşlar. Güzel bir test oluyor. İçimize sinen bir iş oldu. DSG'lerin böyle olması bizi mutlu ediyor. Müşteri memnuniyeti de bizi çok memnun ediyor arkadaşlar. Bu yüzden bakın vites düşürümü bile aracın gayet kaliteli olduğu, hiçbir hissiyatımız yok. Aracın yol adaptasyonunda sürücüye göre adapte olduğunu söyleyeyim. Alışma sürecinde müşterimizin sürüş pozisyonuna, sürüş deneyimine göre bu şanzıman tipimiz kalibre de olacaktır. Biz ilk aşamayı yapmıştık. Ardından mekatronik uyarlama değerlerini de sıfırlamıştık. Şimdi aracımız bitti. İyi günlerde kullanmasını diliyoruz ve Volkswagen Jetta videomuzu da bitiriyoruz.